Bir çamaşır makinesinin kapağını açtığında gördüğün o sıradan düzenin arkasında bütün süreci yöneten görünmez bir beyin olduğunu hiç düşündün mü? Sessizce çalışan, programı yöneten, sensörleri okuyan, motoru kontrol eden küçücük bir çip. Peki bu çipin Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığında beklenenden çok daha büyük bir rol oynayabileceğini söylesem ne hissedersin? Çünkü bugün anlatacağım hikayenin başlangıcı evindeki sıradan bir makine ama devamı uydulara, savunma teknolojilerine ve geleceğin dijital altyapısına kadar uzanıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün konuşacağımız konu yıllardır duyduğumuz milli teknoloji ifadelerinin ötesine geçen, gerçekten tasarlanmış, prototipi ortaya çıkmış ve üretim takvimi netleşmiş bir gelişme. Türkiye'nin ilk RISC-V tabanlı mikrokontrolcüsü Çelik. Bu tek başına bir ürün olarak değil, Türkiye'nin çip alanında attığı en anlamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Tasarımında ne var? Hangi ihtiyaca cevap veriyor? Önümüzdeki yıllarda neden sürekli karşımıza çıkacak? Bunların hepsini sade, net ve anlaşılır bir dille adım adım açacağım. Modern dünyanın bütün kritik sistemlerinin ortak noktası tek bir gerçeğe dayanıyor. Her şeyin merkezinde çipler var. Telefonlar, bilgisayarlar, otomobiller, ev aletleri, tıp cihazları, iletişim altyapıları, uydular. Hepsi silikon üzerine yerleştirilmiş milyonlarca transistörün çalışmasına bağlı. Bu zincirin herhangi bir noktasında sorun çıktığında en büyük üreticiler bile durmak zorunda kalıyor. 2020 sonrasında yaşanan küresel çip krizi bunu açık şekilde gösterdi. Otomotiv bantları durdu, elektronik üreticileri tedarik bulamadı, bazı ülkeler stratejik sektörleri için çip stoklamaya başladı. Ortaya çıkan tablo netti. Çip üretimi artık ülkelerin kontrol etmek zorunda olduğu temel alanlardan biri haline geldi. Türkiye'nin bu alanda attığı adımın değeri burada ortaya çıkıyor. Kritik elektronik bileşenleri sürekli dışarıdan almak zorunda olan ülkeler teknoloji tarafında karar alma alanlarını doğal olarak daraltıyor. Kendi tasarımına sahip olmak ise bu bağımlılığı azaltmak için atılması gereken temel adımlardan biri. Türkiye'nin geliştirdiği bu çözüm sıradan bir deneme değil. Modern dünyanın hızla benimsediği RISC-V mimarisi üzerine kurulu bir ürün ailesinin başlangıcı. Bir işlemci mimarisini anlamanın en net yolu işlemcinin çalıştırdığı komutların hangi kurallara göre tanımlandığını düşünmektir. ARM ve x86 gibi mimariler kapalı ve lisanslı yapılardır. Kullanabilmek için izin ve ücret gerekir. RISC-V ise tamamen açık bir standarttır. Herkes erişebilir, geliştirebilir ve hiçbir lisans bedeli ödemez. Bu yapı kendi işlemcilerini tasarlamak isteyen ülkeler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bugün dünya çapında pek çok şirketin RISC-V tabanlı çözümlere geçmesinin nedeni de bu. Türkiye'nin çelik mikrokontrolcüsünü bu mimariyle geliştirmesi tercihin politik bir slogan değil, teknik ve uzun vadeli bir strateji olduğunu gösteriyor. Çelik, Beko ve Yonga Tek mühendislerinin birlikte geliştirdiği ev aletlerinden otomotive uzanan pek çok sistemde kontrol görevini üstlenmek için tasarlanmış 32 bit bir mikrokontrolcü. Temel mantık basit. Bir cihazın içinde sensörlerden motor kontrolüne kadar pek çok bileşen aynı anda çalışıyor ve bunların hepsini yönetecek tek bir merkez gerekiyor. Mikrokontrolcü bu merkezi oluşturuyor. Çeliğin içinde işlemci çekirdeği, bellek birimleri, giriş çıkış pinleri, zamanlayıcı devreleri, analogdan dijitale dönüştürücüler ve UART, SPA, 12C gibi haberleşme ara birimleri yer alıyor. Yani sistemdeki tüm bileşenlerin birbirini doğru sırayla ve doğru hızla takip etmesini sağlayan kontrol mekanizması bu çipin üzerinde çalışıyor. Mikrokontrolcülerde asıl kriter işlemci hızını büyütmek değil, zamanlamanın her koşulda değişmeden çalışmasıdır. Çeliğin 48 MHz'lik saat frekansı bu yüzden düşük bir değer değil, tam tersine su seviyesini okuyan sensörün, motorun dönüş profilinin, sıcaklık kontrol devresinin ve güvenlik mekanizmalarının aynı anda hatasız ilerlemesi için seçilmiş ideal çalışma temposudur.
Bu sınıftaki çiplerde önemli olan iş yükünü her döngüde aynı doğrulukta tamamlamak, enerji tüketimini düşük tutmak ve yıllar boyunca arıza oluşturmayan bir davranış sergilemektir. Çelik de tam bu amaçla kararlılığı ve verimliliği önceleyen bir frekans mimarisine göre tasarlanan bir denge noktasında duruyor. Çeliğin geliştirilme sürecindeki kritik dönüm noktası fiziksel üretime geçmeden önce yapılan FPGA tabanlı dijital prototipleme aşamasıydı. Bu aşamada tasarlanan tüm devreler gerçek bir silikon yonga üretilmeden önce programlanabilir bir donanım üzerinde birebir çalıştırıldı. Böylece işlemci çekirdeğinden zamanlayıcılara, haberleşme ara birimlerinden analog dijital dönüştürücülere kadar tüm alt birimler gerçek donanım koşullarını taklit eden bir ortamda sınandı. Bu yöntem pahalı üretim sürecine girmeden önce olası tasarım hatalarının tespit edilmesini sağlıyor. Çünkü tek bir çipin üretim hattına çıkması bile ciddi bir maliyet ve zaman anlamına geliyor. FPGA üzerinde sorunsuz çalışan bir mimarinin elde edilmiş olması Çelik'in tasarım olgunluğuna ulaştığını gösteren en net işaretlerden biri. Dijital prototip aşaması tamamlandıktan sonra tasarım yarı iletken dünyasının en kritik eşiklerinden biri olan tape-out noktasına ulaşır. Bu çipin tüm devre topolojisinin, maskelerinin ve üretim dosyalarının son defa mühendisler tarafından satır satır kontrol edilip kesinleştiği andır. Tape-out ile birlikte tasarım artık tamamen kilitlenir ve üretim hattına gönderilir. Bu tür mikrokontrolcüler için tercih edilen üretim süreçleri genelde 28 nanometre, 40 nanometre veya 65 nanometre gibi olgun düğümlerdir. Çünkü bu sınıfta hız rekabetinden çok uzun ömürlülük, ısı dayanımı, hata toleransı ve birim maliyet belirleyicidir. Yani daha küçük nanometre burada daha iyi anlamına gelmez. Doğru süreç kullanım amacına en iyi uyandır. Silikon wafer'lar üzerinde ilk örnekler elde edildikten sonra maratonun en yorucu kısmı başlar. Testler. Üretilen çipler değerlendirme kartlarına lehimlenir, çalışma sıcaklıkları, sınır koşulları, gürültü dayanımları, haberleşme protokolleri ve tüm çevresel birimler tek tek sınanır. Her modülün davranışı doğrulandıktan sonra mimarinin artık ürün ailesine girmeye hazır olduğuna karar verilir. Türkiye'nin 2026 için koyduğu seri üretim hedefi işte bu noktada gerçek anlamını buluyor. Çünkü seri üretim prototip çalıştı, tamamdır demek değildir. Aynı tasarımın yüz binlerce hatta milyonlarca örneğinin aralarında mikroskobik farklar bile olmadan aynı davranışı göstermesi demektir. Bu seviyeye çıkmak tek başına iyi bir tasarım gerektirmez. Arkasında test altyapısından otomasyona, kalite güvence hatlarından tedarik zincirine kadar bütün bir ekosistemin kusursuz işlemesini zorunlu kılar. Bu yüzden 2026 hedefi yalnızca bir çipin banttan çıkacağı bir tarih değil. Bu tarih Türkiye'nin çip tasarlayan bir ülke olmaktan çıkıp tasarladığı çipi kendi süreçleriyle doğrulayan, test eden, farklı ürün ailelerine entegre eden bir mühendislik kültürüne adım attığını gösteren eşik. Başka bir deyişle mesele artık çipi üretmek değil, o çipi üretebilen düzeni kurmak. Peki bütün bu çabanın ağırlık noktası nerede? Tam olarak burada. Türkiye'nin beyaz eşya ve otomotiv tarafındaki yıllık mikrokontrolcü ihtiyacı milyonlarla ifade ediliyor ve bugün kullanılan çiplerin tamamı yurt dışından geliyor. Bir çamaşır makinesi ya da araç üretildiğinde ürünün kendisi kadar önemli olan şey şu: İçindeki en kritik bileşenin kontrolü hala başka ülkelerin elinde kalıyor. Kendi mikrokontrolcünü tasarlamak ise yalnızca maliyet hesabı değil, hangi teknolojiyi, hangi mimariyi, hangi güvenlik seviyesini kullanacağına kendin karar verebilme gücü demek. Asıl dikkat çekici olan nokta, Çelik'in tek başına bir ürün olmaktan ziyade bundan sonra gelecek tasarımların temelini oluşturacak bir okul işlevi görmesi. Çünkü bir mühendislik ekibini gerçekten büyüten şey milyonlarca adet üretilecek gömülü çiplerdir. Bu sınıf ürünler donanım yazılım uyumunu, test disiplinini, hata analizini, uzun ömürlü tasarımın inceliklerini ve sürdürülebilir üretim döngüsünü öğretir. Bu birikim olmadan yapay zeka hızlandırıcıları, görüntü işleme çekirdekleri, uydu haberleşme modülleri ya da yüksek frekanslı RF çipleri gibi daha üst seviye tasarımlara geçmek pratik olarak mümkün değildir.
Çelik bu yüzden küçük bir başlangıç değil. Daha karmaşık mimarileri uzanan yolun zorunlu ilk basamağı. Önümüzdeki tabloya baktığımızda yolun nereye doğru gittiği aslında çok net. Bu yolculuğun ilk belirgin eşiği çeliğin gerçek ürünlerde karşımıza çıkacağı an olacak. Çünkü bir gün bir çamaşır makinesi kutusunun köşesinde yerli çip kullanılmıştır ibaresini gördüğümüzde bu sadece bir bilgilendirme etiketi olmayacak. Türkiye'nin yıllardır dışarıdan almak zorunda kaldığı en kritik bileşenlerden birinde kendi çözümünü devreye soktuğunun ilanı olacak. Ardından daha karmaşık bir alan devreye giriyor. Uydu haberleşmesi. Türkiye'nin askeri uzay projeleri büyüdükçe yüksek frekans işleme modüllerinin ve RF teknolojilerinin yerli tasarımlarla desteklenmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Bu alan mikro kontrolcü sınıfından çok daha zorlu. Ama çelikle kazanılan mühendislik disiplini bu aşamaya geçiş için gereken temel zemini oluşturuyor. Bu zincirin bir sonraki halkası ise yapay zeka hızlandırıcıları. Veri işleyen çekirdeğin ülke içinde tasarlanması sadece performans anlamında değil, stratejik bağımsızlık açısından da büyük bir adım. Çünkü işlemci gücünün tamamen dış kaynaklı olması hangi modellerin hangi hızlarda, hangi güvenlik düzeyinde çalışabileceği gibi kritik konularda başka ülkelerin karar verici olmasına yol açıyor. Bu nedenle yapay zeka tarafında atılacak her yerli tasarım adımı veri işleme zincirinin kontrolünü ülke içinde tutmak anlamına geliyor. Ve bütün bu tabloyu birleştirdiğimizde ortaya çıkan şey şu. Bugün konuştuğumuz hikaye küçük bir çipin etrafında dönüyor gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknoloji zincirinin neresinde durduğunu değiştiren bir başlangıç. Yıllarca bu zincire dışarıdan bakan bir ülke olarak anılırken artık tasarlayan, üretmek için hedef koyan ve kendi yol haritasını çizen bir ülkeye dönüşen bir Türkiye var karşımızda. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün anlattığımız bu yolculuk küçük bir çipten çok daha fazlasıydı aslında. Türkiye'nin teknoloji tarafında hangi noktaya yürüdüğünü görmek isteyen herkes için önemli bir kayıt bıraktık buraya. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsan abone olman, videoyu beğenmen ve özellikle yorumlarda ne düşündüğünü yazman benim için gerçekten çok değerli. Çünkü yorumlarda gördüğüm her görüş bir sonraki videoda hangi detayın daha derinine inmem gerektiğini anlamamı sağlıyor. Yeni gelişmeler geldikçe ister çelik mikrokontrolcüsü olsun, ister uydu haberleşmesi, yapay zeka çipleri ya da batarya teknolojileri. Hepsini en net haliyle burada konuşacağız. Bu süreci birlikte takip etmek istiyorsan bildirimleri açmayı unutma. Ve küçük bir ricam var. Bu projeyi destekliyorsan yorumlara sadece bir kelime bırak. Milli çip. Kimlerin bu sürecin gerçekten arkasında durduğunu orada görelim. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal, teknolojiyle kal, hızlı şarjda kal.